Size hayatımda yaptığım en iyi 5 yatırımı açıklayacağım. Siz de bu 5 yatırım ne diye merak ediyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalıma öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda size hayatım boyunca yaptığım finansal açıdan en iyi 5 yatırımı detaylarıyla anlatacağım. Kronolojik olarak ne zaman neyi yaptım onun detayına gireceğim. O nedenle zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. Herkese tekrar merhaba. Bugün bu videoda finansal bağımsızlığa nasıl ulaştığımı ve servetimi nasıl büyüttüğüm konusundaki yolculukta size yaptığım en iyi 5 yatırımdan bahsedeceğim. İster bu dünyaya yeni başlıyor olun, ister yatırım dünyasına derinlere dalmış olun arkadaşlar. Umarım deneyimlerim size değerli bilgiler sunacaktır. Şimdi gelin size adım adım kronolojik olarak ne aldım, ne sattım, ne gibi metalara yatırım yaptım ondan bahsedeyim. Birincisi arkadaşlar hisse senetlerinden Tesla aldım. Biliyorsunuz Tesla bir araba markası. Aynı zamanda yapay zeka ve otonom sürüş alanında da çalışmaları var. Bu portföyüm üzerinde önemli bir etkisi olan bir hisse ve benim aslında ciddi anlamda yani büyük miktarla yaptığım ilk yatırım. Uzun vadeli bir strateji yapmama rağmen bu 2019 yılının yazı kısa bir zaman içinde Tesla hedefime ulaştı. Nasıl bir hedef koydum? Dedim ki Tesla 10 katına ulaşınca ben bu hisseyi elden çıkaracağım. Böyle bir hedef koydum. Neden 10, neden 8 değil, 12 değil arkadaşlar onu bilmiyorum. O zaman demiştim ki bu 10 katına çıkınca ben bu Tesla'yı satacağım. Daha sonra onda başka yatırımlar yapacağım diye mantığıma oturtmuştum. Ve baktığımızda da Tesla işte ben 2019 yaz aylarına girdiğimde şu anki fiyatına işte bölündüyse tabii ki o nedenle şu an 17 dolar civarında olduğunu görüyoruz geçmişe baktığımızda. Bu 170 dolara ulaştı. Ben bu hisseyi elimden sattım. Tabii daha yükseklere çıktı. İşte 400 dolarlara çıktı. Daha sonra alsatlar yaptım ama bu 10 kat kazandırması bana 2019 yılından işte 2021 yılına kadar oldukça güzel bir ne yaptı? Sermaye elde ettirdi. Ben de bu hisseyi yaklaşık galiba 1,5-2 yıl civarında tutup sonra da elden çıkarmıştım. İkinci bana çok güzel para kazandıran, şimdi geriye baktığımda çok mantıklı bir yatırım olan emlak yatırımı. İstanbul'da bir ev almıştım arkadaşlar. Bu yatırım bana hem kira geliri yoluyla düzenli bir nakit akışı sağladı hem de zamanla oldukça değer kazandı. Bir de o zamanki çok düşük kredilerle alım yaptığım için gayet güzel finansal açıdan fayda sağladı. Ben aldığımda işte 2019 yılının arkadaşlar yaklaşık Eylül-Ekim'i gibiydi. Burada baktığımızda ilk kırmızı çizgi görüyorsunuz. Dolar bazlı İstanbul'da konutlar nasıl değişmiş. Ve daha sonra sattığımda 2022'nin kış aylarında sattım. 2022'nin kış aylarına baktığımızda yaklaşık ne yapmışız? İşte 800'lerden alıp 1400-1500'lerden satmışız. Yaklaşık dolar bazlı 2 kat bir gelir elde etmiş. Tabii ki ilk başta koyduğumuz miktar cebimizden çıkarıp koyduğumuz miktar değildi. Ne yaptım? İşte %20'sini %30'unu cepten koydum. Geri kalanını kredi almıştım. Kredi aldığımızda da biliyorsunuz o zaman krediler şu anla alakası yoktu. 0.99'dan krediler vardı. 600 bin lira bir kredi aldığınızda sizin aylık geri ödemeniz arkadaşlar 8.500 liraydı. İşte burada gördüğünüz gibi. Bu da yıllar içinde TL değer kaybettiği için döviz karşısında o zamanki ekonomi politikalarından dolayı ne oldu? Ödediğimiz şey arkadaşlar çok düşük miktarlara geldi. 3'te 1'ine 4'te 1'ine düştü. O nedenle baktığımızda aslında bu krediyle birlikte dolar bazı 2,5-3x yani 2,5-3 kat para kazandım. Ne kadar bir sürede arkadaşlar? Yaklaşık 3 yıl içerisinde böyle bir para kazanmış oldum. Üçüncü nokta arkadaşlar kronolojik olarak gittiğimizde 2020'deki Ethereum yatırımım. 2020'de o zaman çok kripto piyasasına daha yeni girmiştim. İşte çok bilgim yoktu altcoin'lerle ilgili. Bitcoin alacak param olmadığını düşündüğüm için daha fazla Ethereum alabileceğim için miktar olarak dedim ki Bitcoin zaten çok yukarı bir potansiyeli şu an yok. Ethereum daha fazla artabilir. Onun için bir işte Bitcoin 3x 2x yapacaksa Ethereum belki 10x yapar diye Ethereum almıştım 2020 senesinde. Bu yatırım yani kripto herkese uygun olmasa da en iyi yatırımlarından bir tanesi oldu. İşte Bitcoin, Ethereum gibi köklü kripto paraları dikkatlice araştırarak girmek lazım. Altcoin'lere tabii ki girmek isteyen arkadaşlar onlar biraz daha spekülatif olarak düşünebiliriz. Bu kripto paralar birçoğumuzun bildiği gibi yüksek risk taşıyor. Bu yüzden portföyümüzün yalnızca küçük bir kısmının kripto para olması mantıklı olabilir. Tabii ki videoda bahsettiğim şey yatırım tavsiyesi değil, finansal bir tavsiye değil. Kendi yaptığım yatırım kararlarını ve başarılı yatırımımı sizlerle paylaşıyorum. Ben o zaman Ethereum'a Tesla gibi ciddi bir miktar para koymuştum.
ve o ciddi miktar parayla Ethereum oldukça güzel, 2021 bu aslında, oldukça güzel arkadaşlar, bana para kazandırdı. 2020'de hatırlıyorum aldığımda $230 civarında Ethereum almıştım. Daha sonra dedim ki bu $1800 olduğunda satacağım ve $1800 olduğunda disiplinli bir şekilde sattım. Neden 1800 bilmiyorum arkadaşlar. O zaman kendime bir hedef koymuştum ve o hedefle birlikte ne yaptık? $1800 ulaşınca bunu sattım ve gayet güzel paralarda kazanmış olduk. Daha sonra Ethereum'dan kazandığım bu parayı diğer başarılı bir yatırıma, çeşitli altcoin'lere dağıttım. Ne gibi altcoin'ler? 2021 senesinin öncesinde boğa gelmeden farklı coin'lere para yatırmıştık ve o zaman hangi coin'i alsanız aslında altcoin'i artıyordu. Ama ben şanslı olarak arkadaşlar seçtiğim bazı altcoin'ler vardı. Bunlar bana çok büyük paralar kazandırdılar. Bir tanesi Chiliz, bir tanesi Engine Coin, bir tanesi StepUp. Chiliz biliyorsunuz taraftar tokenları yapıyordu. Engine gaming üzerine, oyun üzerine geliştiren bir token'dı ve Samsung'la partnerlik yapmışlar. Ben aldıktan sonra StepUp de aslında hareket et ve kazan, yürü ve kazan üzerine geliştirilmiş bir projeydi. Bunlardan aldığımızda üzerimize adeta arkadaşlar helikopterle para atılmış durumuna geldik. İşte Chiliz 30 kat yaptı, Engine 30 kat yaptı, StepUp ön satıştan girmiştik 168 kat yaptı. Bunlardan çok güzel paralar kazandık. Bunlar da bir diğer başarılı yatırım kalemi arasına giriyor arkadaşlar. 5. yaptığım başarılı yatırımda 2022 senesinde Amerika hisselerine girmem. Amerika hisselerine nasıl girdim? Amerika hisselerine endeks fonları olarak girdim. Bireysel hisse seçmedim. S&P 500 ve Nasdaq'ın endekslerine yatırım yaptım. Ne gibi işte? VOO S&P 500 endeksine ağırlıklı olarak hisselerin ortalaması alarak yatırım yaptık. QQQ'da Nasdaq hisselerine yatırım yaptık. Bu yatırım metodunu mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Bu fonlar bireysel hisse senedi seçme zorunlu olmadan hisse senedi piyasasına düşük maliyetli, çeşitlendirilmiş bir yatırım imkanı sunuyor. İşte S&P 500 olabilir, Nasdaq olabilir, başka hisse şeyler olabilir, dünyadaki tüm endekslere yatırım yapabilirsiniz. Birçok şey var. Bu bana ne sağladı? Geniş bir şirket yelpazesine sahip olmaya, onlara yatırım yapmaya sağladı. Aynı zamanda bireysel olarak hisselerin ani iniş çıkışları, şirketin kötü yönetimi, iyi yönetimi gibi şeylerden kafamı sakin tuttu. Sıkıcı bir yatırım yöntemi ama güzel paralar kazandırdı. Mesela işte Nasdaq'taki hisse senetlerine baktığımızda, S&P 500'deki hisse senetlere baktığımızda oldukça iyi paralar kazandırdı. Örnek olarak QQQ'ya baktığımızda Nasdaq'ta işte Ekim'de mesela 2022'de $269 olan QQQ şu an geldiği noktada $480. Birkaç hafta önce $500'ın üzerine çıkmıştı. Yani neredeyse 2 kat getirdi son 2 senede. 2 senede 2 kat oldukça yüksek bir miktar arkadaşlar dolar bazlı hisse senetlerinde. Bu da yaptığım güzel yatırımlardan bir tanesiydi. Bu tüm yaptığım iyi yatırımların bazıları şans, bazıları hissiyat, bazıları disiplin. Ama arkadaşlar en önemlisi kendimizi geliştirmek, eğitim ve kişisel gelişim. Yaptığım en iyi yatırımlardan bir tanesi kendime yaptığım yatırım. Bunu söyleyebilirim. Eğitim olarak yapabilirsiniz. YouTube'da benim gibi kanalları izleyebilirsiniz. Seminerlere katılabilirsiniz. Sürekli öğrenmek, bilgimizi genişletmek, aynı zamanda tecrübe etmek de önemli. Yani küçük yaşta denemelerle küçük paralar kazanıp kaybetmeyi öğrenmek. Çok farklı deneyimler yaparsanız yatırım konusunda, işte alım satımlar, farklı krizler görürseniz, farklı artışlar, boğa pazarları görürseniz çok deneyimlediğiniz için daha sakin kalabiliyorsunuz böyle şeyler olduğunda. Ne yapmanız gerektiğini daha iyi bilebiliyorsunuz. Hedef koyabiliyorsunuz. Hedef koymak önemli. Hangi yatırım enstrümanı alınca ne gibi artı bir, nasıl azalabilir, ne gibi riskleri var bunları öğreniyorsunuz. O nedenle ne kadar çok öğrenirseniz o kadar çok kazanma şansınızı aslında arttırıyorsunuz diyelim ve videoyu yavaştan bitirelim. Umuyorum finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştığınız video olmuştur. Sizle yaptığım en iyi 5 yatırımdan bahsettim. Sizin de iyi yatırımlarınız varsa, bu yatırımlardan bazıları size de tanıdık geliyorsa yorumlara yazın. Merak ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz yorumları teker teker okuyup herkese cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olursunuz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın, finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.